Merhabalar, Beraber Örelim mi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel modelin anlatımını yapacağım. Model görünüşte zor örülen bir model olarak görünüyor ama kolay örülen bir model. Modeli ben 250 metre uzunluğunda ip ile ördüm. 3,5 milim şiş kullandım. Sizler de ipinizin kalınlığına göre şişinizi ayarlayabilirsiniz. Modelim 14 ilmek ve katlarından oluşuyor. Artı 2 ilmek, artı 2 ilmek de kenar ilmeği ilave etmeniz gerekmektedir. Modelimin ön yüzdeki görünümü bu şekilde. Şöyle arka yüzdeki görünümü bu şekilde. Modeli ben şöyle sarı renkle beraber de ördüm. Sarı renkteki görünümü de bu şekilde. Şöyle angora iple beraber de modeli ördüm. Angora iple beraber de görünüşü bu şekilde. Bu kullandığım ip bebe yünü. Sizler de istediğiniz iple beraber modeli örebilirsiniz. Şimdi modelimizin yapımına geçelim. Modelim için şişimi aldım. İpimi de aldım. Şişimin üzerine ilmeklerimi atıyorum. Ben size iki model anlatacak olduğumdan 14 ilmek bir modelim için, 14 ilmek bir modelim için 28 ilmek artı 2 ilmek artı 2 ilmek de kenar ilmeği atarak modeli sizlere anlatacağım. Şişimin üzerine ilmeklerimi attım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 bir modelim için 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ilmek ikinci modelim için artı 2 ilmek yine modelim için atıyorum. Artı 2 ilmek de kenar ilmeği olarak şişimin üzerine attım. Sizler de bu şekilde yapacak olduğunuz modele göre ilmeklerinizi ayarlayabilirsiniz. Modelimde biraz lastik örgü öreceğim. Bir düz bir ters olarak ilmeklerimi öreceğim. Yine diğer yüzde de bir düz bir ters olarak biraz lastik öreceğim. Lastik örgümü biraz öreyim. Yeteri kadar lastik örgümü ördüm. Örneğimin arka yüzünde bir sıra ters örgü ördüm. Tekrardan örneğimin ön yüzündeyim. Model kurulumunu örneğimizin ön yüzünde yapacağız. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İpimi ön yüze aldım. 2 ilmeğimi ters örüyorum. 2 ilmeğimi ters ördüm. İpimi arka yüze alıyorum. 4 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1, 2, 3 ve 4 ilmeğimi düz olarak ördüm. Sonrasında 2 ilmeğimi şöyle soldan sağa doğru şişimi geçiriyorum. 2 ilmeğimi birlikte düz olarak ördüm. Burada bir tane eksiltme yapmış olduk. Sağ şişimin üzerine ipimi 2 kere doluyorum. 1, 2 kere olarak sağ şişimi ipimi doladım. Sol şişimdeki ilmeğimin yönünü değiştiriyorum. 2 ilmeğimi şöyle sağdan sola doğru ilmeğimin içerisine giriyorum. 2 ilmeğimin ikisini birlikte örüyorum. Sonrasında 4 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3, 4 ilmeğimi düz olarak ördüm. Bir modelimizi tamamlamış olduk. Ara kısımda 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum. 1, 2 ilmeğimi ters olarak ördüm. İpimi arka yüze alıyorum. İkinci modelime geçiyorum. 1, 2, 3, 4 ilmeğimi düz olarak ördüm. Sonrasındaki 2 ilmeği soldan sağa doğru şişim 2 ilmeğime geçiriyorum. İkisini birlikte düz olarak ördüm. Sağ şişime 1, 2 kere olarak ipimi doladım. Sol şişimdeki ilmeğimin yönünü değiştiriyorum. Sağdan sola doğru 2 ilmeğime giriyorum. İkisini birlikte örüyorum. Sonrasında 4 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4 ilmeğimi düz olarak ördüm. İpimi ön yüze alıyorum. 2 ilmeğimi ters örüyorum. Kenar ilmeğimi de yine ters olarak örüyorum. Ön yüzdeki sıramızı tamamlamış olduk.
Modelimi çeviriyorum. Modelimin arka yüzündeyim. Arka yüzde de yine modelimiz devam ediyor. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sonrasında 2 ilmeğimin yönü düz, 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sonrasındaki ilmeklerim burada 1, 2, 3, 4, 5 tane ters ilmeğim var. 5 tane ters ilmeğimin 3 tanesini ters olarak öreceğim. İpimi arka yüze alıyorum. 1, 2, 3 ilmeğimi ters olarak ördüm. 2 ilmeğimi birlikte öreceğim. İlk önce şuradan girerek biraz ilmeklerimi gevşetiyorum. Şu şekilde. Sonra şimdi çıkartıyorum. Şöyle arka kısımdan 2 ilmeğimi şu şekilde girerek ikisini birlikte örüyorum. İkisini birlikte ördüm. Yine şişime ipimi doluyorum. 1, 2 kere olarak sağ şişime ipimi doladım. Sol şişimde dolamış olduğum ipimi bırakıyorum. 2 kere dolamış olduğum ipimi bırakıyorum. Sol şişimde 2 ilmeğimi birlikte ters olarak örüyorum. 2 ilmeğimi ördüm. Sonrasında 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum. 1, 2, 3 ilmeğimi ters olarak ördüm. Arada 2 ilmeğim düz ilmeğim. 2 ilmeğimi düz olarak ördüm. İpimi arka yüze aldım. Yine burada 5 tane ters ilmeğim var. 3 tanesini ters olarak örüyorum. 1, 2, 3 tanesini ters olarak ördüm. 2 ilmeğimi birlikte öreceğim. O yüzden şöyle biraz gevşetiyorum. Şöyle tersten alıp 2 ilmeğime şişimi geçiriyorum. İkisini birlikte ters olarak ördüm. Sağ şişime ipimi 2 kere doluyorum. Sol şişime dolamış olduğum ipimi bırakıyorum. Sol şişimdeki 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. Ters olarak ördüm. Sonrasında 3 ilmeğimi yine ters olarak örüyorum. 3 ilmeğimi ters olarak ördüm. İpimi ön yüze alıyorum. 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi ters olarak ördüm. Arka yüzdeki sıramızı da tamamlamış olduk. Modelimi çeviriyorum. Modelimin ön yüzündeyim. Ön yüzdeki görünümü bu şekilde. Ön yüzde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sonrasında 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum. 1, 2 ilmeğimi ters olarak ördüm. İpimi arka yüze alıyorum. Burada 4 tane ilmeğimiz, düz ilmeğimiz var. İkisini düz olarak örüyorum. Kalan 2 ilmeğimi birlikte şöyle soldan sağa doğru iç kısımdan giriyorum. İkisini birlikte örüyorum. Sağ şişime ipimi 2 kere doluyorum. 1, 2 kere olarak sağ şişim ipimi doladım. Sol şişime dolamış olduğum ipimi bırakıyorum. Sol şişimdeki ilmeğimin yönünü değiştirdim. İkisini birlikte düz olarak ördüm. Sonrasında 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Arada 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Yine diğer modelime geçtim. Burada 4 düz ilmeğim var. 4 düz ilmeğimin ikisini düz olarak örüyorum. 2 ilmeğimi birlikte soldan sağa doğru şişimle girerek düz olarak örüyorum. İpimi sağ şişime 2 kere doladım. Sol şişime dolamış olduğum ipimi bırakıyorum. Sol şişimdeki ipimin yönünü değiştirdim. İkisini birlikte sağdan sola doğru 2 ilmeğimin içerisine şişimle girerek ikisini birlikte örüyorum. Sonrasında 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de yine ters olarak ördüm. Ön yüzdeki sıramızı da tamamlamış olduk. Modelimi çeviriyorum. Modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Sonraki 2 ilmeğimin yönü düz, 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sonrasında 3 ilmeğimin yönü ters, ipimi arka yüze alıyorum. 1 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Sonraki 2 ilmeğimi birlikte öreceğim. Şöyle 2 ilmeğime birlikte giriyorum. Biraz bollaştırıyorum.
Sonrasında şişimi çıkartıyorum. Şöyle arka kısımdan ilmeklerime girerek 2 ilmeğimi bu şekilde ters olarak örüyorum. Sonrasında sağ şişime ipimi doluyorum. 2 kere olarak sağ şişime ipimi doladım. Sol şişime dolamış olduğum ipimi bırakıyorum. Sol şişimde 2 ilmeğimi birlikte ters olarak örüyorum. Sonrasında bir ilmeğimi ters olarak örüyorum. İpimi ön yüze aldım. 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. İpimi arka yüze aldım. 3 ilmeğimin yönü ters, birini ters olarak örüyorum. 2 ilmeğimi bollaştırıyorum şöyle biraz. Şöyle biraz bollaştırdım. Sonra arka kısımdan şişimle beraber girerek ikisini birlikte ters olarak ördüm. Sonrasında sağ şişim ipimi 2 kere doluyorum. Sol şişime dolamış olduğum ipimi bırakıyorum. Sol şişimde 2 ilmeğimi birlikte ters olarak örüyorum. Sonrasında bir ilmeğimi ters olarak örüyorum. İpimi ön yüze aldım. 2 ilmeğimi düz olarak ördüm. Kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Böylece arka yüzdeki sıramızı tamamlamış olduk. Bu haliyle modelimiz biraz çirkin görünüyor. Ama tabii son sıra yaptığımızda modelimiz netleşecek. Modelimin ön yüzündeyim. Modelimin ön yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sonrasında 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum. İpimi arka yüze aldım. Burada 2 tane düz ilmeğimiz kaldı. Bu 2 tane düz ilmeğimizi birlikte örüyoruz. Şöyle soldan sağa doğru iç kısımdan girdim. İkisini birlikte ördüm. Sağ şişime ipimi 1-2 kere olarak doladım. Sol şişime dolamış olduğum ipimi bırakıyorum. Sol şişimdeki ilmeğimin yönünü değiştiriyorum. Şöyle iç kısımdan 2 ilmeğime girerek ikisini birlikte düz olarak ördüm. Sonrasında 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum. İpimi arka yüze aldım. 2 ilmeğim düz, 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. Sağ şişime ipimi 2 kere olarak doladım. Sol şişime dolamış olduğum ipimi bırakıyorum. Sol şişimdeki ilmeğimin yönünü değiştirdim. 2 ilmeğimi birlikte düz olarak ördüm. Sonrasında bir ilmeğimi ters olarak ördüm. Sonrasında bir ilmeğimi daha ters olarak ördüm. Yani 2 ilmeğimi ters ördüm. Kenar ilmeğimi de yine ters olarak ördüm. Ön yüzdeki sıramızı da tamamlamış olduk. Modelimi çeviriyorum. Modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sonrasında bir tane ters ilmeğim var burada. Ters ilmeğimi ters olarak ördüm. Burada ilmek artışı yapacağız. Arka yüzdeyiz. İlmek artışımızı yapacağız. Şöyle 4 tane olarak ilmeklerimi atıyorum. 1 2 3 ve 4 ilmeğimi sağ şişimin üzerine attım. Sonrasında sol şişime dolamış olduğum ipimi bırakıyorum. Burada 1 2 3 4 5 tane ipimiz oldu. Bu 5 ipimizi toplayacağız. İpim arka yüzde, şişim ön yüzden şöyle 5 tane ipi alacak şekilde alttan giriyorum. Şöyle şişime bir tane ip doluyorum. İlmeğimi şu şekilde ön yüze getiriyorum. Sol şişimi alıyorum ve ilmeğimi ters olarak örüyorum. Tekrardan aynı işlemi yapıyorum. Ön yüzden şişimi alttan getiriyorum. Bir ilmek ekliyorum. Şöyle ön yüzden alıp sol şişime ilmeğimi takıyorum. Ters olarak örüyorum. Burada 2 ilmeğimiz olmuş oldu. Yine 4 tane ilmek ekliyorum. 1 2 3 ve 4 ilmek eklemiş oldum. Sonrasında bir ilmeğim ters, bir ilmeğimi ters olarak ördüm. İpimi ön yüze aldım. Arada 2 düz ilmeğim var. 2 düz ilmeğimi düz olarak ördüm.
İpimi arka yüze aldım. Bir tane ters ilmeğim var. İlmeğimi ters ördüm. Sonrasında 4 tane ilmek arttırıyoruz. 1, 2, 3 ve 4 ilmek ekledim. Sol şişimdeki dolamış olduğum ilmeği bırakıyorum. İpim arka yüzde. 5 tane burada 5 tane ipim var. Bunu ön yüzden şişimle 5'ine birden alttan giriyorum. Şöyle bir tane ilmek alıp önden getirip sol şişime takıyorum. İlmeğimi ters olarak ördüm. Yine aynı işlemi tekrarlıyorum. Alttan geliyorum. Bir ilmek alıyorum. Önden getirip şöyle sol şişime takıyorum. İlmeğimi ters olarak ördüm. Burada 2 ilmeğimiz oluştu. Yine 4 tane ilmek ekleyeceğim. 1, 2, 3 ve 4 tane ilmeğimi ekledim. Bir tane ters ilmeğim var. İlmeğimi ters olarak ördüm. Sonrasında 2 ilmeğimi düz örüyorum. Kenar ilmeğimi ters olarak ördüm. Arka yüzdeki sıramızı tamamlamış olduk. Modelimi çevirdim. Modelimin ön yüzdeki görünümü bu şekilde. Modelimiz oluşmaya başladı. Burada şimdi ilmeklerimi gördüğüm gibi öreceğim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmeğimi ters örüyorum. Sonrasındaki ilmeklerimi düz olarak öreceğim. 1, 2, 3 arttırmış olduğumuz ilmekleri de yine düz olarak örüyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 ilmeğimi düz olarak ördüm. 2 ilmeğimi ters örüyorum. Tekrardan 12 ilmeğimi düz öreceğim. Sonrasında 2 ilmeğimi ters öreceğim. Kenar ilmeğimi de ters örerek ön yüzdeki sıramı tamamlamış olacağım. Arka yüzdeki sıramızı da yaptıktan sonra modelimizi tamamlamış oluyoruz. Kenarda 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Modelimizin ön yüzdeki görünümü bu şekilde. Modelimi çeviriyorum. Modelimin arka yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmeğimi düz örüyorum. Aradaki 12 ilmeğimi ters örüyorum. Sonrasında 2 ilmeğimi düz arada 12 ilmeğimi ters, 2 ilmeğimi düz, kenar ilmeğimi ters örerek arka yüzdeki sıramı tamamlayayım. Arka yüzdeki sıramı tamamladım. Bir model sıramızı tamamlamış olduk. Tekrardan model kurulumu yapacağız. Aynı şekilde sıralarımızı ilerleterek modelimizi büyüteceğiz. Şimdi yine ikinci model kurulumunu sizlere göstereyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sonrasında 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Sonrasında 4 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4 ilmeğimi düz olarak ördüm. 2 ilmeğimi soldan sağa doğru şişime geçiriyorum. 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. İpimi sağ şişime 1-2 kere olarak doladım. Sol şişimdeki ilmeğimin yönünü değiştiriyorum. 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. Sonrasında 4 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Yine ara kısımda 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Yine diğer modelde 4 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 2 ilmeğimi birlikte soldan sağa doğru girerek kesiyorum. İkisini birlikte ördüm. İpimi sağ şişime 2 kere doladım. Sol şişimdeki ilmeğimin yönünü değiştirdim. İkisini birlikte örüyorum. Sonrasında 4 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Bu şekilde model kurulumunu yapmış olduk. Yine başlangıçta ördüğümüz gibi kurulumumuzu yaptık. Aynı şekilde sıralarımızı
ilerleterek modelimizi öreceğiz. Şöyle daha geniş halde örülmüşüm. Burada bu şekilde sıralarımızı örüp ilerleteceğiz. Güzel bir model çalışması. Umarım sizler de beğenerek yeleklerinizde, örgülerinizde kullanırsınız. Bu da angora yünü olan çalışmam. Dediğim gibi güzel bir model çalışması. Umarım sizler de benimle beraber örmüşsünüzdür. Yapan arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.